Vampirliğin tarihçesi. Vampirlik ne zaman başladı? Diğer birçok efsane gibi başlangıç tarihi tam olarak bilinmiyor. Ama vampir hikayesinin kanıtı Mezopotamya'daki Tigris ve Eufrates nehirleri yanındaki Keldani'de Kilya'da taş tabletlerin üzerine yazılmış Asur yazıtlarında bulunmuş olabilir. Keldaniler diyarında İncil'de geçen Abraham'ın asıl evi olan Ur of Chaldees'te denir. Ama kelimenin kökeni Yunanca namaydan gelmektedir. Yani içmek. Lilith, İbranilerin kutsal kitabında geçen muhtemel vampirlerden biridir ve kitapta tasvir edilmiştir. İsa'nın kitabında geçiyor olsa bile Lilith'in kökleri daha çok Babillerin demonolojisine benzer. Lilith, geceleri bir baykuş görüntüsünde bürünerek dolaşan bir canavardır. Avlanmak için yeni doğmuş çocukları ve hamile kadınları arardı. Lilith, geleneğe uygun olarak Adem ve Havva olmadan önceki karısıydı. Ama daha sonra şeytanın tarafına geçti. Çünkü Adem'e itaat etmeyi reddetti. Bir takım olağan dışı tutkuları vardı ve doğal olarak kötünün gözüyle bakıyordu. Ve sonuç olarak Adem'in, Havva'nın çocuklarına, yani tüm insan soyundan olanlara saldıran bir vampire dönüştü. Vampirlerle ilgili söylenecekler Akdeniz'deki Mısır, eski Yunan ve Roma uygarlıkları boyunca süregelmiştir. Eski Yunanlılar çocuklarını yiyen ve kanlarını içen Stygia ya da Lamia'ya inanırlardı. Lamia mitolojide Zeus'un aşığı olarak geçer, fakat Zeus'un karısı Hera ona karşı savaşmıştır. Lamia delirmiş ve kendi çocuğunu öldürmüştür. Daha sonra da geceleri diğer insanların çocuklarını da aynı şekilde öldürmek için avlanmıştır. Örneğin Yunanlılar ve Romalılar tarafından bilinen bir hikayede Menipus adında genç bir adamın düğününden bahseder. Düğünde tanınmış bir filozof olan Tianali Apollonius çok güzel olduğu söylenen gelini dikkatlice inceler. Apollonius sonunda gelini vampir olmakla suçlar. Hikayeye göre gelin vampirizmi kabul eder. İddiaya göre Menipus ile evlenmesinin sebebi elinin altında içecek taze kan bulundurmasıdır. Vampir hikayeleri canavarların Qiangxi diye adlandırıldığı eski Çin'de de yer almaktadır. Aynı şekilde Hindistan ve Nepal'de de vampirlerin yaşadığı öne sürülmektedir. En azından efsanevi olarak. Mağara duvarlarındaki eski çağlara ait çizimlerde bir takım yaratıkların kan içtiği gösterilmiştir. Nepal'e ait ölümün efendisi elinde kanla dolu kafatası şeklinde bir kadeh tutuyor ve kanla dolu bir havuzun önünde duruyor halde betimlenmiştir. Bu duvar resimlerinden bazılarının İsa'dan önce 3000 yıllarına kadar dayanan bir geçmişi olduğuna inanılmaktadır. Rakaslar Vedas adı verilen eski kutsal Hindistan yazıtlarında tarif edilmiştir. Bu yazılarda Rakaslar vampirler gibi betimlenmiştir. Eski Hindistan hakkındaki bilgilere göre bir başka canavar daha vardır. Bir ağaçtan baş aşağı asılmış, yarasaya benzeyen ve kendi kanından yoksun bir canavar. Bu yaratığa Baital deniyordu. Diğer eski Asyalılar, Malezyalılar gibi Penangren adında bir çeşit vampire inanıyordu. Bu yaratık insan başına sahipti ama bütün organları dışarıdaydı ve diğer insanların, özellikle de küçük kurbanların kanını içerek yaşardı. Türklerdeki vampir inanışları. Türk folkloründe sık karşılaşılmasa da Batı'nın literatürlerine girmiş kayıtlar mevcuttur. 1884'te Budapeşte Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Şarkiyat Akademisi'nin kurucusu Profesör Arminus Vámbéry, özel yaşam kitabı Arminus Vámbéry, yaşamı ve maceralarındaki Türklerdeki bazı vampir inanışlarına da değinmektedir. Macar dilinin köklerini araştırmak amacı ile Orta Asya'ya kadar derviş kılığında yolculuk eden Vámbéry'e göre Osmanlılarda yaygın bir inanışa göre vampirler ağaç kavuklarında gizlenirler ve orada avlanırlarmış. Ele geçirilen vampirler kelleleri kesildikten sonra bir çuvara konulup denize atılır. Cadılar hortlayan ölülerdir diye açıklar Profesör Pertel Nai Boratav ve ekler çokluk kadınların cadı olduğuna inanılır. Ama erkeklerden de cadılaşanların bulunduğuna kanıt olan belgeler vardır. Türk geleneğindeki cadı aşağı yukarı Batı inançlarındaki vampiri karşılar. Cadılar mezardaki taze ölüleri çıkartıp ciğerlerini yerlermiş. Bir Rumeli efsanesinden öğrendiğimize göre eskiden cadıları zararsız hale sokan uzman cadı avcıları varmış.
Meçkey, Türk, Anadolu ve Altay halk inanışlarında Batı dillerindeki karşılığı ile birebir örtüşen bir anlamda vampir demektir. Meçik de denilir. Türk halk kültüründe ve halk inanışında kendine özgü bir vampir türüdür. Bazı yönleri bütünüyle Türk kültürüne özgü olsa da Batı toplumlarının inanışlarına çok benzeyen bazı özellikleri de mevcuttur. Örneğin tıpkı Nosferatu'da olduğu gibi Tagun, yani veba hastalığı taşıdığına inanılır. İnsanların kanını emer, içlerinde büyür. Ölüm saçan kambur bir yaşlı veya bazen yaşlı bir erkek şeklinde düşünün. Sözcük biçmek, kesmek fiili ile alakalıdır. Meç Moğolca maymun, mes ise silah demektir. Türklerde masal ve söylencelerde maymuna benzer varlıklara sık sık rastlanılır. Gizemcilikle ilgilenenler arasında vampir İncili olarak da bilinen Delphi yazıtlarının Yunan mitolojisindeki efsanevi Delphi kainine ait olup olmadığı ya da tarihsel bir değer taşıyıp taşınmadığı bilinmiyor. Yazıtların içinde yer alan bir bölüm özellikle vampirlerin mitolojik kökenine ve nasıl ortaya çıktıklarına ışık tutan bir aşk hikayesinden oluşuyor. Tanrıça Selena'nın antik Yunan mitolojisindeki hikayesinden farklı bir çizgide ilerleyen bu hikayeye göre ilk vampir, ay ve av tanrıçası Artemis tarafından yaratılıyor. Tanınmış vampir yazarı Montague Summers'ın 1928'de yazılmış ve bir klasik olan Vampir Akrabaları ve yakınlarında İspanyol gezginlerinin gelişinden önce vampirlerin Meksika'da yaşamış olabilecekleri söylenir. Ayrıca Arabistan'ın vampirlerden haberdar olduğu yazılmış, Agul diye hitap edilen Arap geceleri hikayelerinde vampir benzeri yaratıklar olduğu yazılmıştır. Bunlar insan eti yiyen hortlaklardır. Vampirler ve cehalet çağı. Vampir efsanesi her zaman doğal bir fenomen olarak açıklanmıştır. Diğer bir şekilde bu durum ilkel ve ilmi bilgiden yoksul insanlara açıklanamazdı. Belki de en hayret verici inanç Orta Çağ Avrupa'sında birçok insanın ölümüne sebebiyet veren kara ölüm denilen hastalığın aslında vampirlerin işi olduğuna inanılmasıdır. Kara ölüm bilindiği kadarıyla pireler ve vampirlerden yayılan bir çeşit vebaydı ve 1300'lü yıllarda Avrupa nüfusunun neredeyse 1/3'inin ölmesine neden olmuştu. O zamanlarda insanların nasıl olduysa bu ölümlerden birçoğunun vampirlerin yaptığı fikrinde birleşiyorlardı. Belki de vebanın vampirlerden yayıldığı düşünülmüş olabilirdi. Bazı durumlarda ise ölen bir akrabanın geri dönüp bir kurban aldığına inanılırdı. Bir diğer şekilde ölü bir düşmanın vampire dönüşmüş halde geri dönüp birilerinin öldürebileceğine inanılırdı. Bu yüzden birçok mezar kazılmış ve vampir olduğundan şüphelenen insanların vücutları tekrar öldürülmek üzere çıkarılmıştır. Vampirlerin mezarını belirlemek için bir takım ahmakça metotlar kullanılıyordu. Örneğin bir bakire atın üzerine çıplak yerleştirilip mezarlığın içinden geçirildiğinde eğer at belirli bir gömüt üzerinden yürümek istemezse bu yerin bir vampir mezarı olduğu varsayılırdı. Ölü mezardan değişik şekillerde öldürülmek üzere tekrardan çıkarılırdı. En saçma vampir inanışları vampirleri öldürmek veya vampirizmi durdurmak için kullanılan metotları kapsamaktadır. Şunu hatırlatmak önemlidir ki bugün bize bu denli saçma gelen inançlar nasıl bir cehaletin hüküm sürdüğü bir çağda insanların umutsuz bir şekilde batıl inançların bu denli etkisi altında kalmasına sebep olmuştur. Ölüler kimi zaman yüzlerini güneye bakacak şekilde gömülürdü. Eğer ölü bir vampire dönüşmüşse mezarın yeri ölünün kaçma girişimine tedbir olarak daha derin kazılır ve dış yüzeylerine ters olacak şekilde yerleştirilirdi. Tahta kazıklar bazen mezarın üzerine dikilirdi. Böylelikle eğer vücut mezardan kalkmaya yeltenirse kendini kazığa saplamış olurdu. Özellikle bu kazıkların kalpten saplaması umut edilirdi. Bazen de ölülerin kafaları kesilir ve bacaklarının üzerine konularak o şekilde gömülürdü. Cesetler bazen ölümden geri dönüşleri zorlaştırmak için halıyla ya da bir takım kumaşlarla sarmalanır, bazen de kolları ya da bacakları halatla bağlanırdı. Ölünün dönüşünü önlemek için genellikle mezarın üzerine büyük kayalar yerleştirilirdi. Bunun dışında mezarın üzerine kalın demirli kafesler yapılırdı. Ve şunu eklemek gerekir ki bir takım insanlar vampirlerin ölümünden sonra yaşayan bir çeşit hayalet olduklarını düşünürdü. O zaman bir hayaleti mezarda tutmak için taşla mühürlemekten daha iyi bir yol olamazdı.
Ölümden sonraki doğal bedensel çürüme süreci insanların aslında ölülerin gerçekten de vampire dönüştüklerine inandırmıştı. Saçın ve tırnakların uzamaya devam etmesi, yaşamın da devam ettiğini, ölü bedeninde gazdan dolayı meydana gelen normalden fazla şişlik, hala beslendiğinin göstergesi sayılırdı. Kan bazen bedensel bozulmanın bir sonucu olarak ağza yakın bir yerde bulunurdu. Bu da ölünün kan içtiğinin bir belirtisi olarak algılanıyordu. Genellikle cesedin soluk teni ve garip görünüşü, vampirin kana ihtiyacı olduğunun bir göstergesiydi. Cahil insanlar, vampir saldırılarının önüne geçmek ve bunları engellemek için yine aynı şekilde batıl inançları izlediler. Bunlardan çoğunlukla en çok bilinen iki tanesi vampirleri korkutup kaçırmak için kullanılan bitkilerdi. Yani kurtboğan ve tabii ki sarımsak. Orta Çağ boyunca insanlar ölünün korkunç kokusunu, özellikle veba salgını süresince ölüm nedeniyle bağlantılı olduğu teorisine inanıyorlardı. Ve bu ölümler bir şekilde vampirlerle ilişkilendiriliyordu. Muhtemelen ölüm kokusuna karşı etkisini gidermek için sarımsağın güçlü kokusu kullanılıyordu. Bunun dışında sarımsak eski Romalılarda dahil olmak üzere çağlar boyunca ilaç tedavisinde kullanılan bir bitki olmuştu. Çok ciddi olmasa da modern bilim bile sarımsağın bazı durumlarda insan sağlığında önemli bir yeri olduğuna inanmaktadır. İnsanlar vampirlere dair inançlarını meraklı bir şekilde geliştirmişlerdir. Bazıları siyah bir kedi ya da köpeğin herhangi bir cesedin üzerinden atlamasını, ölünün vampire dönüşebileceği şeklinde yorumlardı. Bukowanian bilgilerine göre kül ağacından yapılmış bir kazık, intihar ederek ölenlerin göğsünün arasına çakılmalıydı. Çünkü intihar eyleminin vampirizmin nedenlerinden biri olduğu varsayılırdı. Eski İngiltere'yi kapsayan bazı kültürlerde intihar edenlerin vampire dönüşmelerine engel olmak için dört yolun kesiştiği yerlere gömülürlerdi. Birçok insanın vampirleri yok etmek için kendilerine has değişik metotları vardı. Bazı İslav milletleri kül ağacından yapılmış bir kazığın vampirin göğsüne saplandığında onu öldürebileceğine inanırdı. Bu birçoğunun gözde metoduydu. Kalpten çakılan bir kazık her nasılsa birçok farklı yerde kazıkların yapılabileceği belirli ağaçlar seçilmişti. Örneğin Silezya'da meşe ağacı bu işi görürdü. Sırbistan'da ise alıç ağacı gerekli görülürdü. Bunun dışında vampir olduğundan şüphelenilen ölülerin kafaları balta ile kesilirdi. Bazen de cesetler su göllerine atılmış ya da yakılmıştı. İnançların temelinde genellikle halkın cehaleti yatıyordu. Ama vampir efsanesinin en büyük trajedi vampir söylencisine olan inancın iyi ya da kötünün din kuruluşlarını etkilemesiyle gerçekleşmişti. Orta Çağ Avrupa'sında kilise vampirlerin varlığını onaylamış ve bir inanca bağlı olmayan mitlerden alıp vampir kavramını şeytanın yaratıklarından biri olduğu yönünde değiştirmiştir. Vampir açıkça kötülüğün ve dinsizliğin bir parçası olsa bile ölümden sonra hayat, bedenin dirilişi, maddesel değişim, yani ekmekle şarabın İsa peygamberin etiyle kanına dönüşmesi gibi Hristiyanlık öğretilerini destekleyen bir inanılabilirliğe sahip. Ekmek ve şarap kavramı İsa'nın son yemeğine dair genel bir kavramdı. Ve Hristiyanlar arasında İsa'nın kanı ve bedeninin paylaşımının bir simgesiydi. Bu inancı benimsemiş ve İsa'nın kanını içen insanlar, kendi kanlarını içen şeytanlara, yani vampirlere karşı daha güçlü olurlardı. Orta Çağ boyunca kilise vampirlere olan inancın doğruluğunu kabul etti ve vampirizmi yalnız başına sona erdirmek için gerekli yetiyi kazandı. Bu durum giderek güçlenecek ve 200 yıl sonra 1489'da bir dönüm noktası olan Malleus Maleficarum adında kitaplar ortaya çıkacaktı. Bu aslında cadıların zulmünü anlatan bir kitap olarak tasarlanmış olmasına rağmen aynı şekilde kötü kalpli vampirler için uygulanmış da olabilirdi. Ne yazık ki birçok cahil insan yazılanlar nedeniyle boş yere işkence görmüş ve hiçbir neden olmadan idam edilmişti. Bu kitap İngilizce cadı tokmağı olarak biliniyor ve sözde şeytanla işbirliği içindekileri tanıtarak zulümlerinden korunmak için yol gösteriyordu. Leo Attalus belki de vampirlerin şeytanın hizmetinde olan ve geceleri av peşinde koşan yaratıklar olduğunu resmen ilan eden ilk bilgindir. Kilise vampirler üzerindeki gücünün kanıtlarının hepsi en azından Orta Çağ İngiltere'sinde belgelenmiştir.
Newburgh'lu William adı verilen yazar, milattan sonra 12. yüzyılda ölen bir adamı ele almıştır. Söylendiğine göre bu adam karısını ziyaret etmek için ölümden geri dönmüştür. Bu olayın yerel halk ve rahip üzerinde oluşturduğu dehşet nedeniyle bölgenin piskoposu, ölenin geçmişinde işlediği tüm günahları affetmiştir. Mezar açılıp da gerçek yazılı bağışlama vampirin vücudu üzerine yerleştirilmiştir. İnsanlar cesedin vücudunun çürümeye dair hiçbir iz taşımaması ve oldukça iyi bir durumda olması nedeniyle şaşırmışlardır. Ya da tam tersi. Ama neyse ki yazılı bağışlama herkesin iyiliği için bir kez daha mezarın içine yerleştirilmiş, bu şekilde vampir bir daha kimseyi ziyaret etmemiştir. Şunu not etmek gerekir ki vampirlere yok etme metodu resmi kilisede belgelendiği şekilde köylülerin mezarda bulunan vampirlere uyguladıkları olağan metotlardan cesedi yakma, kalbini çıkarma, kafasını kesme, kalbine kazık çakma gibi daha uygar ve yasalara daha uygundu. 1700'lü yılların başlarında Paris'teki Sorbonne Üniversitesi toplumsal uygulamalardan biri olan ölünün vampire dönüşmesini engellemek için bedenin biçiminin değişmesi fikrine resmi olarak karşı çıkmıştır. Bunun ardından Sorbonne Üniversitesi belirgin bir şekilde temeline mantıksız batıl inançların yattığı bir uygulama olan vampir olduğu varsayılan cesetlerin şeklinin değiştirilmesi fikrine karşı koyarak radikal bir pozisyon almış oldu. Bunun dışında vampirlere inanış hakkında akıllı eleştiriler de yapmıştı. Örneğin Fransız rahip olan Don Augustin Seltman 1746'da Hayaletler, Ruhlar ve Vampirler hakkında bilimsel bir kitap, Hayali Dünya adında vampirlerin varlığını sorgulayacak kadar cesur bir kitap yazmıştı. Calmet o günlerde kol gezen vampirler hakkındaki tüm söylencelere meydan okuyarak bir inancı benimseyebilmek için ilk önce kanıta ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Calment özellikle vampirlerin ölümden geri dönme gibi insanüstü işler yapabilme konusuna şüpheyle bakmıştı. Bunun yanı sıra Avrupa'nın her tarafında varsayılan vampir salgınının gerçekte neye dayandığı hakkında analiz ve kritikler yapmıştır. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarından kimya profesörü Van Tikkanen yaptığı araştırmaya göre vampirliğin asıl sebebinin porfiriya hastalığı olduğunu tespit etmiştir. 700'lü yıllarda hastalık hakkında bilgisi olmayan Avrupalılar hastaları vampir olarak niteleyerek lanetlemekteydiler. Bir çeşit kan zehirlenmesi olan porfirya hastalığının ilerlemesiyle derinin kızılötesi ışınlara karşı zayıfladığı, bu nedenle karardığını açıklayan Tikkanen, hastada anormal kıllanma görülürdü. Dudaklar kuruyup çekildiği için dişler ortaya çıkar, hasta çok acı çeker, sonunda çıldırırdı diyerek hastalığı açıklamıştı. Bu hastaların derilerinin hassaslığı nedeniyle sadece geceleri dışarı çıkabildikleri ve tedavi amacıyla da hayvan kanı içtiklerini belirten Tikkanen, hikayelerde vampirlerin neden gece dışarı çıkıp kan içtiklerinin yanıtı da işte budur demişti. Ancak diğer bilimsel kaynaklar porfiriya hastalığının vampir efsanesinin doğurduğu iddiasına şüpheyle yaklaşmak. Hastalıkla anlatılan efsaneler arasında bazı uyuşmazlıklar vardır. Özellikle porfiriyanın çok çeşidi bulunmaktadır. Ya bunlardan sadece en az rastlananı deri bozukluklarına yol açmaktadır. Ki bu bozukluklar sadece diş etinin çekilmesi değildir. Yüz derisinde çatlamalar, burnun veya parmakların düşmesi gibi belirtiler de. Orta Çağ'da mezarlıklarından çıkartılan kişilerin bu kadar aşırı görüntü bozukluklarına sahip olduklarından bahsedilmemiştir. Ayrıca bugüne kadar kayıtlı olan 200 hastalık vakası vardır. Bu da böylesine büyük bir efsaneye yol açabilecek büyüklükte bir sayı değildir. Vampirlerin gün ışığına çıkamadıkları ilk defa roman yazarları tarafından söylenmiştir. Oysa 18. ve 19. yüzyıl vampirleri gündüz de rastlanıldığına dair söylentiler vardır. Ayrıca Drakula her ne kadar bembeyaz bir cilde sahipse de Balkanlarda al yanaklı tasvir edilen vampir efsaneleri de vardır. Fakat bunun dışında Lanetlilerin Kraliçesi filmindeki Akasha esmerdir. İnsan vücudu sindirim sistemine giren her besini en küçük yapı taşına ayırıp bundan kendi moleküllerini yapar. Porfiriya hastalarının ihtiyaç duyulan bu karmaşık molekülü kan içerek sağlayamaz. Ayrıca sarımsaktaki
portafinin etkilerini arttıracak maddelerin varlığı kesin olarak kanıtlanmamıştır. Orta Çağ'da daha yaygın olan bu hastalığın daha bu inanışların kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Bu hastalıkta kişi uzun bir süreliğine bayılır, bilinci yerindedir. Ancak vücudunu kontrol edememektedir. Bir süre sonra hasta büyük ihtimalle bir tabutta ayılır ya da uyanır. Bu hastalıkta nadir de olsa günümüzde de görülmektedir. Belki de bu mitin açıklanması bu kadar uzakta aramaya gerek yoktur. Anahtarın efsanelerin ana kahramanları ölüler olma olasılığı da vardır. Ölülerin cildi zaten hala soğuktur. Başlangıçtan dolayı genelde ağız kenarlarında patlayan damarlar, insanlarda ölünün kan emdiği izlenimini verir. Ölümden sonra derinin çekilmesiyle saçlar ve tırnaklar uzamaya devam edermiş gibi görülür. Bu da kişinin hala yaşıyor sanılmasına neden olur. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.